For ALLPLAN, infrastructure is an important strategic pillar, not only because of its importance globally as many governments increase their investment and the breadth of projects our clients are involved in, but also because of sustainability. Next up, Erdem Tiryaki, Rashid Emre Kasir, both from the Turkish company Yüksel Proje, will present amazing insights of infrastructure design in the session Tunneling the Future Smarter Path to Peak Performance. Merhaba, ben Raşit Emre Çakır. 2011 yılından itibaren, yani mezuniyetimden bu yana Yüksel Proje'de çalışmaktayım. 2017 yılında Tüneller Grup Müdür Yardımcısı olarak atandım. Bu yılın Mart ayından beri de grup müdürü olarak çalışmaktayım. Yüksel Proje ile 13 farklı ülkede altyapı projelerinde görev aldım. 1978 yılında kurulan Yüksel Proje, Türkiye ve dünya çapında 40'a yakın ülkede tasarım, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunan bir firma. Ulaşım, altyapı ve üst yapı sektörlerinde gerçekleştirdiği projelerle geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteriyor. Yüksel Proje, uluslararası projelerden elde ettiği tasarım, ihracat gelirine göre son 12 yıldır İANR tarafından yayınlanan en iyi 225 uluslararası tasarım firması listesiyle Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları listesine yer alıyor. 2017 yılında sektöründeki ilk Ar-Ge merkezi unvanını aldı. 2020 yılında İstanbul'daki ikinci Ar-Ge merkezimizde hayata geçirdik. Bu merkezlerde insan ve çevre dostu, sürdürülebilir projelere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası ofislerimiz ve şantiyelerimizde 950'nin üzerinde çalışanımız projelerimize değer katıyor. Yüksel proje olarak yalnızca mühendislik hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda teknolojiyi etkin kullanarak projelerimize yenilik katıyoruz. Teknik altyapımızda en güncel mühendislik yazılımları, modelleme ve simülasyon programları, coğrafi bilgi sistemi ve yapay zeka destekli analiz yöntemlerinden faydalanıyoruz. Özellikle BIM tabanlı tasarım süreçlerimiz sayesinde projelerde şeffaflık, verimlilik ve hata payının azalmasını sağlıyoruz. Ar-Ge merkezimizde sürdürülebilir enerji verimliliği, akıllı ulaşım sistemleri ve dijitalleşme odaklı çalışmalar yürütüyor. Her projemizde çevreye duyarlı ve inovatif çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızla yalnızca bugünün değil, geleceğin şehirlerini, altyapılarını ve yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Bu bağlamda yolumuz ALLPLAN ile kesişti ve 7 senedir ALLPLAN ile birlikte çalışıyoruz. Diyaloğu çok güçlü iki firma, gelişime de çok önem veren iki firmanın işbirliği sayesinde kısa zamanda altyapı projelerinde ALLPLAN çok güçlü ve çok opsiyonlu bir hale geldi. Hiç şüphe yok ki tünel projeleri en önemli altyapı projelerinden. Bu sebeple programı bu alanda daha da ileriye götürmek için birlikte yürüttüğümüz çalışmaların özetini sunacağız.
Merhabalar, ben Erdem Tiryaki. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezuniyetimden sonra altyapı projelerinde çalışmaya başladım. 2022 yılı itibariyle Yüksel Proje bünyesinde Tüneller grubunda tasarım mühendisi olarak görev almaktayım. Tüneller grubu bünyesinde NATM ve TBM tipinde olmak üzere karayolu, demiryolu, metro ve su tünellerinin tasarımını yapmaktayız. Sizlere daha önce yaptığımız projelendirme çalışmalarından ve bu sürecin geliştirilmesi konularından bahsedeceğim. Ayrıca ALLPLAN Sivil 2026 beta programı ile oluşturmuş olduğumuz bir tünel projesinin detaylarını aktaracağım. Şu an markette bulunan programlar içerisinde özellikle bina, köprü, duvar, menfez gibi birçok farklı yapı için özelleşmiş programlar bulunurken tünel tasarımında özelleşmiş bir program bulunmamaktadır. Tünel kesiti dairesel bir geometriye sahip olmasından kaynaklı programlar üzerinde gerek normal modelleme gerekse parametrik modelleme açısından oldukça zorlayıcıdır. Genel olarak tünel tasarımları halen 2 boyutlu olarak yürütülür ve tasarım tamamlandıktan sonra 3 boyutlu modellere dönüşümü sağlanır. Bu durum proje geliştirme aşamasında iki büyük soruna yol açmaktadır. Bunların ilki 2 boyutlu projelerden 3 boyutlu modeller oluşturulduğu için ortaya çıkan zaman kaybıdır. Diğeri ise tünel detaylarının fazla olmasından kaynaklı programların performans kaybına yol açmasıdır. Bunların sonucu olarak da hatalı modellerin elde edilmesi kaçınılmazdır. NATM tünelleri genellikle alt nala bir kesite sahipken TBM tünelleri ise dairesel bir kesite sahiptir. Bu sebeple tasarım aşamalarında oldukça farklı adımlar izlenmektedir. ALLPLAN ile birlikte bu sorunların önüne geçmek için hem kendi geliştirdiğimiz Python partlar ile hem de ALLPLAN Sivil programıyla doğrudan 3 boyutlu tasarıma geçiş yapabildik. TBM modellerinde kendi oluşturduğumuz Python part modeli ile TBM segmentlerini 3 boyutlu bir şekilde oluşturarak projelendirmelerini yapabiliyoruz. NATM kesiti için ise ALLPLAN programı ile kazı destek kesitlerini oluşturduktan sonra güzergah üzerinde ilgili kesitleri yerleştirerek tam bir 3 boyutlu model elde edebiliyoruz. TBM tünelinin parametrik modellemesine geçmeden önce ilk olarak TBM geometrisinden bahsetmek gerekirse, TBM halkasını oluşturan her bir segment verevli olarak tasarlanmaktadır. Bu sayede ring yerleşimi tamamlandığında segmentler arasındaki derzlerde yapısal bütünlük sağlanacaktır. Ayrıca bu örnekte tünel kesiti üzerinden AA kesiti alındığında K segment tarafındaki segment genişliği 1782,5 mm iken counter K tarafında 1817,5 mm'dir ve tam eksende ise 1800 mm kalınlık bulunmaktadır. Bu 35 mm'lik koniklik ile tünel güzergahı üzerindeki yatay ve düşey kurplardaki dönüş sağlanmaktadır. Ring geometrisinin üzerindeki bu iki temel değişkenlik her bir segmentin birbirinden farklı olmasına sebep olmaktadır. Bu da hem kalıp hem de donatı tasarımlarında ayrı bir çalışma gerektirmektedir. TBM segment tasarımı tamamıyla geometri üzerine kurulu olduğu için biz de bununla ilgili proje üretimimizi hızlandırmak ve bu konuda bir katma değer sağlamak amacıyla bunu ALLPLAN üzerinde Python part aracılığıyla parametrik modellemeye dönüştürmek istedik. Ekranda gördüğünüz kod kısmında bağlantı elemanlarının oluşturulması ve yerleştirilmesi ile ilgili kısmı görüyorsunuz. Bu kod sayesinde herhangi bir çapa uygun olarak geometriye uygun şekilde bağlantı elemanları yerleştirilecektir. Bu tasarımı oluşturacak algoritma her durum için düşünülerek kodlaması yapılmıştır ve farklı girdilerle kontrol edilerek hata oranı sıfıra indirilmiştir. Aslında temel olarak 10 adet değişkenle kompleks bir TBM geometrisini oluşturmak çok hızlı ve hatasız bir şekilde çıkmaktadır. Yalnızca bu geometrinin insan eliyle oluşturulması bir hafta gibi bir süre alırken parametrik modelleme ile dakikalar içerisinde tamamlanmaktadır. Olası bir revizyon durumunda da çok hızlı bir şekilde revizyonlar gerçekleştirilebilir.
Temel geometri oluşturulduktan sonra kesit üzerindeki bulon yuvaları, bağlantı elemanları, rehber çubuklar modellenmiş olup kalıp projelerinin hazırlanmasında her segment için ayrı ayrı bu detaylar oluşturulmaktadır. Segment üzerinde bulunan boşluklar göz önünde bulundurularak hem gerçek boylarında donatı metrajları elde edilmiş olup hem de segment üzerindeki boşluklarla bu donatıların çakışmaları önlenmiştir. Donatı projelerinde ise her donatının ayrı ayrı özellikleri ve boyları verilmiş olup her donatının yerleşimi ayrı ayrı tanımlanmıştır. ALLPLAN Civil 2026'nın beta sürümünü kullanarak gerçekleştirdiğimiz NATM tüneli parametrik modelleme projesinden bahsedeceğim. Bu süreçte yalnızca yazılımı denemekle kalmadık. Aynı zamanda ALLPLAN ekibiyle doğrudan iletişim halinde olarak yeni özellikleri test ettik. Geri bildirimlerimizi paylaştık ve onların da geliştirme sürecine katkı sağladık. Ortaya çıkan sonuç klasik iki boyutlu tasarımlara göre çok daha esnek, hızlı ve güvenilir bir modelleme süreci oldu. Bu deneyim hem bizim için hem de yazılımın kullanıcıları için gelecekte çok daha güçlü bir çözümün temelini attı. İlk olarak güzergah oluşturulmasından bahsetmek gerekirse, ALLPLAN Civil hem dışarıdan güzergah bilgilerinin içeri alınmasına hem de manuel olarak güzergah bilgilerinin girilmesine izin veriyor. Aksis sekmesi altındaki point, right ve arc gibi girdileri kullanarak tünel yatay güzergahı kolaylıkla oluşturulabilir. Benzer şekilde profil kısmı altında ise oluşturulan yatay güzergahın düşey bilgileri de kolaylıkla program içine aktarılabilir. Ayrıca bu eksen tüm modelin temelini oluşturuyor. Eksene bağlı parametrik modelleme sayesinde güzergah değişse bile oluşturduğumuz parametrik kesitler sayesinde tünel modelini kısa sürede güncelleyebiliyoruz. Jeolojik verilere göre kullanılacak olan kazı destek sınıflarının detayları belirlendikten sonra bu kesitlere ait özellikler parametrik olarak program içerisinde entegre edilmektedir. Shotgrid kalınlıkları, bulon sayıları, iç kaplama detayları ayrı ayrı modellenmiştir. Değişken tanımlayabilmek parametrik modellemenin en güçlü taraflarından biridir. Kaplama kalınlığı, invert yüksekliği veya destek elemanlarının boyutlarını değiştirdiğimizde tüm model anında güncellenebiliyor. Bu da farklı senaryoları çok hızlı test etmemize imkan tanıyor. Buradaki kısımda shotgrid kalınlığının hangi kilometrede nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bu her detay için yapılabilmekte olup projenin ihtiyacına göre sayısı artırılabilmektedir. Ayrıca önemli bir özellik olarak da dinamik kesitler içerisine Visual Script'ten ya da Python Part'tan oluşturulmuş farklı elemanlar entegre edilebilmektedir. Kesitler üzerindeki bulon ve sürenler Python Part olarak tanımlanmış ve kesitler üzerine bu şekilde işlenmiştir. Gerektiği durumlarda bu elemanların boyu program içerisinden değiştirilerek farklı boylarda bulon ve sürenler elde edilebilmektedir.
Kesitler oluşturulduktan sonra bunların kilometre bazında eksen üzerinde işlenmesi adımına geçilebilir. Daha önce tanımladığımız Shortcut değişkenine göre bu sayfada oluşturulmuş basit matematik formülleri ile ilgili kilometrede karşı gelinen kesit kalınlıkları görülmektedir. Yine aynı şekilde ilgili kilometre bilgisine göre kazı destek tipi ve bulon adetleri de buna göre güncellenmektedir. Natım tünellerindeki detay seviyesinden fazlalığından dolayı klasik modellemede performans kayıpları yaşanıyordu. Fakat ALLPLAN Civil 2026 ile birlikte bu sorun büyük ölçüde çözülmüştür. Bu performans iyileştirmesi sayesinde tasarım süreçlerimiz yalnızca hızlanmakla kalmadı, aynı zamanda daha güvenilir hale geldi. Çünkü artık modelleme sırasında gecikme veya yavaşlama olmadan farklı senaryoları test edebiliyor, parametrik değişkenlerle anında sonuç alabiliyoruz. Bugün sizlere tünel tasarımında geleneksel yöntemlerin sınırlarını nasıl aştığımızı ve ALLPLAN Civil 2026 ile hem NATM hem de TBM tünellerinde parametrik modelleme yaklaşımının bizlere neler kazandırdığını paylaştım. Mevcut yazılımların yetersizliklerinden dolayı geçmişte yaşadığımız büyük zorluklar vardı. Bunlar 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutluya geçişte oluşan zaman kaybı, yoğun detaylardan kaynaklanan performans sorunları ve bu süreçlerin doğal sonucu olan hatalı modellerdi. Parametrik modellemeler ile bu sorunların önüne geçmiş olduk ve artık daha hızlı, esnek ve güvenilir modeller üretebiliyoruz. Bu süreçte de ALLPLAN ekibiyle iletişim halinde olarak geri bildirimde bulunduk ve bunlar için birlikte çözüm yolu aradık. Yüksel proje olarak uluslararası deneyimimiz ve güçlü mühendislik ekibimizle tünel tasarımında her zaman yenilikçi teknolojileri en hızlı şekilde uygulamayı hedefliyoruz.